Çok güzel parça seçiyorum ama o parçayı neyle kombinleyeceğimi bilemiyorum. Zaten bilseydim mimar olurdum. Su buharı var. Acayip tatlı bence. Bunu nereden aldın Çağla? Hayır, onu kesin annem almıştır senin. Bu ne dediğini. Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatte beni izliyorsunuz? YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır aslında benim yapmayı planlamadığım ama sizin çok istediğiniz için çekmeye karar verdiğim mutfak videosuyla karşınızdayız. Gerçekten başta söylemem lazım ki bu kadar güzelini ben de olabileceğini tahmin etmiyordum. Hayalimde bir sürü şey vardı ama mutfakla böyle çok iç içe olan bir insan olmadığım için de çok başarılı olabileceğimi düşünmüyordum. Ama neyse ki sevgili Çiğdem sayesinde şahane bir mutfak oldu. Öncelikle burası neydi onu göstereyim. Bu taraf yine bir yemek salonuydu. Dilerseniz buradan başlayalım. Burada bunun daha ufak bir masası vardı. Bundan şöyle bir 1/3'ünü falan çıkarttığımızı düşünürsen daha ufak bir masa vardı. Yine aynı şekilde bu tarafta böyle hem arkası depo gibi kullanılan bir yer. Şöyle açılan bir yer. Burada da eskiden kapı vardı. Burada da böyle bir çocuklar için hani gizli bölme gibi bir şey. Biraz heyecan yaratıyor. Arkada yazıcı falan ufak tefek böyle önde görülmesini istemediğimiz aletler var. Yine aslında buranın şekli aşağı yukarı aynı. Sevgili Çiğdem öncelikle bu avizeleri, bu lambaları gezegenlerden esinlendiğini, uzaydan esinlendiğini söyledi. Bu yüzden ona ithaf etti. Bunu özellikle kendisine söylüyoruz çünkü çok hoşuna gidiyor. Öyle mi, işte ben düşünerek mi yapılmışım falan filan diye. Sonra buraya bir televizyonumuz başka bir taraftaydı. Karşı taraf başka bir oturma grubuydu. Buraya bir televizyon koydu sevgili Çiğdem ve çok enteresan bir şömine. Bizim aslında gerçek bir şöminemiz vardı ama bir kere bile yakılmadı. Tabii ki bütün klasik evdeki şöminelerin başına gelen şey. Biz o yüzden dedik hiç boşu boşuna da şey yapmayalım dedi. Hoş geldin Tarçın. Sana dedi şöyle bir şömine dedi ayarlayayım ben dedi. Çok keyifli olacak dedi. Sıkıldığınız zaman kendisiyle sohbet edebiliyorsunuz. Sesini dinleyelim. Su buharı var. Acayip tatlı bence. İsterseniz bence o su buharının içine böyle minik lavanta yağı vesaire yağlar da katabilirsiniz. Eve koku yaymak amacıyla da bence kullanılabilir. Yani istiyorsan dumanını kapatıyorsun. İstersen sadece ışığı kalıyor. Mesela şu anda dumanını kapattım. Işığı da böyle tatlı bir görüntü oluşturuyor. Benim en sevdiğim detaylardan bir tanesi oldu. Öğrenmem 2 gün sürdü ama neyse sorun değil. Tekrar dumanı başladı. Şöyle kapatalım. Sonra yine kendine ait, ben dedim ki yani sen buralara böyle dedim raflar yaptın vesaire ama ben bunları nasıl dolduracağımla alakalı çok deneyimli değilim. Çok güzel parça seçiyorum ama o parçayı neyle kombinleyeceğimi bilemiyorum. Zaten bilseydim mimar olurdum. Demek ki olamadım çünkü bilemiyorum. Çok güzel parçalar getirdi bize. Kendi Yasmina Home'dan dekoratif böyle işte minik vazolar. Bu benim kendi heykelim. Buraları dizdi. Şu tarafa da bakalım. Burada da çok sevdiğim objeler var. Şu vazoyu getirdi. Buradaki diğer objeleri getirdi. Böyle bir ağıt, işte ne bileyim bunun altına bir kitap. Böyle bunları yerleştirebilmek bence gerçek bir sanat. O yüzden bu konuda gerçekten Çiğdem'e hayranım. Ne bileyim mesela masanın üzerine şöyle bir kombinasyon yapmak belki bir sürü kişi için ya Çağla saçmalama yani tabii ki de insanın biraz zevk oluyor. Ya zevkim var ama kombin sıkıntım var. Kıyafetlerde, kombinlerde bence çok başarılıyım çünkü işim bu. Bu da onun işi. Bence o da o anlamda çok çok başarılı. Sol tarafta dedim ki burada dedim bir tane yaşayan çiçek olsun çok istiyorum evin içinde. Ama şöyle çocuk var, köpek var. Hani o bitkiler top, havalarda basketbol topları şunlar bunlar falan filan derken çok doğru olmayacağını düşündüm ve hiçbir zaman böyle evimde canlı çiçek besleyememişim. O dedi ki yine dedi bence mutfağa canlı bir çiçek sokmayalım. Sana şöyle bir aksesuar getireyim dedi ve bunu getirdi. Ve ben buna bayıldım. Hem böyle çok fresh ve böyle bir yaz hissettiren bir görüntüsü var. Hem de buraya çok yakıştı diye düşünüyorum. Burada bir tablomuz ve şurada da onları geçtim. Buna da bayılıyorum. Çok şapşal bir şey. Yani böyle upuzun benim gibi. Ve işte ne bileyim koymalık bir çerçeve, tablo vesaire falan yerine böyle bir şey benim çok hoşuma gitti. Buraya da hem çocuklarımla olan resmimi hem de benim resmimi koymuş. Bu da çok güzel bir detay bence. Şimdi isterseniz yavaş yavaş mutfağa geçebiliriz. Mutfağa şuradan şöyle bir size isterseniz bakın. Burası aslında az önce gördüğünüz
yemek salonu gibi aynıydı. Burada tamamen Emre'nin eski antika radyolarıyla dolu bir yer vardı. Aynı zamanda bir koltuk takımı ve televizyon vardı ve burada çocuklar genellikle o koltuk takımından işte yastıkların yönlerini değiştirip park yapıyorduk, işte ne bileyim kaydırak yapıyorduk, köpek yuvası yapıyorduk falan gibi şeyler için kullandığımız, çok da işlevi olmayan bir yerde. Bu evin aslında mutfağı, daha önce burası iş yeri olduğu için çok böyle çay ocağı gibi bir mutfağı vardı. Çok ufak ve karanlık bir mutfağı vardı. Yani aslında bir kadının zevkle yemek yapabileceği pek bir mutfak değildi. Ama ben mesela o mutfağa mahkum olsaydım mutlaka rengini değiştirdim. Çünkü çok koyu renkti ve siyahtı ve içim daralıyordu. Kendime bir yumurta kıracağım, ona bile üşeniyordum. Ama şimdi benim gerçekten bambaşka bir ilgim de olmaya başladı. Belki birazcık bununla da alakalı olabilir. Sonrasında hep hayalim böyle dışarıya açılan bir mutfak. Yani havalandırma tabii ki olsun, davlumbaz vesaire, ama dışarıya açılan, eve koku sinmeyeceği bir mutfak olsun. Ya şurası şöyle boydan boya mutfak olsa nasıl olur dedim. İşte böyle oldu. Yani hayal ediyordum, bir şeyler düşünüyordum ama ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Şeyle başlayayım, bunu da çok sordular. Ben bunu bir yerde paylaşmıştım. Yani kuzine davlumbaz falan değil, bu başka bir şey yani bence. Bunun renklerini görmüştüm. Kırmızısı, mavisi, yeşili, gümüş rengi, beyaz falan derken dedim ki çıldırdım yani. Gerçekten benim normalde ocağım vardı. Ama bunu görünce aşık oldum. Hatta Çiğdem gitmiş bunun üstünü mobilyayla kapatmıştı. Çiğdem, dedim ki gerçekten kral tacı gibi duruyor. Sen bu güzelliği bizden nasıl esirgersin deyip onu kaldırttırdım. Çiğdem'e müdahale ettim. Belki de tek yer bile olabilir. Çünkü çoğu insan genellikle kapatır ama bu çok yakışıklı bir şey olduğu için ben bayılıyorum. Senzoni'den almıştık bunu da. Gerçekten en sevdiğim mutfak aletlerinden bir tanesi oldu. Altında kocaman devasa bir fırını var ve 5 ocaklı bir ocağımız. Sonrasında aslında en sevdiğim şey mutfağın klasik renkler dışında Çiğdem'in tabii ki beni yönlendirmesiyle ve benim bu aralar takmam üzerine bebek mavisi. Hep kıyafetlerimde de bahsediyorum. Bu ara işte ne bileyim oje rengi de bandana bağlıyorum falan. Bu renk bana çok iyi geliyor dedim. Olur mu olmaz mı diye konuştuk. Ve işte bu hafif nostaljik ama insanın içerisinde huzur veren genelinde, mutfağın genelinde bu rengi tercih etti. Şu seçimde de bence çok doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bana seçtirdiği videoyu da hatırlayacaksınız. Böyle gold çok seviyorum ama çok da parlak olmasın. Hafif böyle bir kirliliği de olsun dedik ve bu ikisi bence ona çok yakıştı. Aynı zamanda az önce uzaydan bahsetmiştik. Burada da kuzey yıldızından, yani dolapların kulbunu da kuzey yıldızından esinlenerek yapmış. Tabii ki bu da çok hoşuna gitti. Çok çocuklara uygun bir şey değil yani, biraz sivri bir şey. Ama diyorum yani mutfakta top oynayamazsınız. Mutfakta burası bir halı saha değil efendim, burada koşup oynayamazsınız. Buraya geleceksiniz, adaya oturacaksınız, keyifle yemeğinizi yiyeceksiniz falan diyorum. Şurada da şöyle bir gerçeğimiz var. Az sonra sizlere çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi ben size mutfağa ilgi duymaya başlamıştım demiştim. Burada da bir %80 bitter çikolatayı erittim. Az sonra onun tarifini de vereceğim. Şimdi gelelim aslında mutfak bana hayal ettiren, çok fazla araştırmadım da açıkçası. Yani vay işte şu mutfağa bakayım, bunun mutfağı nasılmış falan. Bir kere yapmadım. Sadece Çiğdem'e bıraktım. Bir tek söylediğim şey, buraya ada çok yakışırdı. Hep hayalim çocuklarımla burada karşılıklı bir şeyler yapabilmek, yemek yapabilmek, sohbet edebilmek, kahvaltı edebilmekti. Ve çok şükür ki böyle bir yerimiz alan olarak vardı. Uzay burayı ilk gördüğünde, şu lavaboyu ilk gördüğünde anne burada bebek yıkanır dedi. Ay tatlı bir yorum. Gerçekten biz de şu kadarcık şeylerin içinde yıkanıyorduk. Efsane bir seçim yapmış bu anlamda da. Hem musluğu hem küçük küvetiyle birlikte. Bu ada hakikaten annem falan geldiği zaman hadi adaya gidelim mi, adada oturalım mı, kahvemizi adada içelim mi, bizim için çok büyük keyif oldu. Bunlar zaten bildiğiniz mikrodalgası, işte normal benim kendi evimdeki fırındı ve yine aynı zaten içeride kullandığımız buzdolabını kullandık. Burada da çok böyle minik detaylara olan şeyler getirdi bana. Ya ben de mesela bulsam alırım, ya şimdi ben onu neyle takım yapacağım, neyin yanına koyacağım gibi düşüncelerim vardı. Aslında Çiğdem bu anlamda birazcık daha özgür olmanın, her şeyi böyle kombinleştirmemenin daha da güzel olacağını
bana hissettirdi. Bu açıdan ona tekrar teşekkür ediyorum. Tabii öyle olunca bir çılgın mutfak alışverişi başladı. Anne yeni takımlar alsak mı? Yeni şöyle işte çatal bıçak takımı alsak mı falan diye ilk defa biraz geç oldu biliyorum. Bundan gurur duymuyorum. Hatta bir miktar utanıyorum da ama geç olmasın güç olmasın. Hangisiydi? Geç olmasın güç olsun. Güç olmasın. Güç olmasın güç olmasın. Şu da size hareketim. Evet. Burada annemden hep baharatlık istiyordum. Anne güzel baharatlık takımı olsun. Şu adaya koyayım falan diye. Ya o gün o kadar tesadüf ki gerçekten kalbim temizmiş. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Fatma Şahin'le bir programımız vardı. Ve bana içinde zahteri, pul biberi, nanesi her şeyle birlikte Gaziantep'in yöresel o baharatlarını, lezzetlerini bu şık kaplar içerisinde o gün hediye etti. Dedim ki pes. Başka bir şey isteseydim diyeceğim. İstemedim. Benim evde waffle makinesinin ne işi var diye sorabilirsiniz. Çünkü yani waffle'ı kim sevmez ki? Tabii ki yani benim çocuklarım da seviyor ama çok istendiği zaman atıyorum dışarıda gidip hani yiyip evimize dönüyor. Çok öldülerse hani bir güvendiğim bir yer var oraya açıp sipariş veriyordum falan. Meğersem babalarının evinde waffle işte makinesi varmış. Benim haberim yokmuş. Bunlar her hafta sonu gidiyormuş. Orada lüp lüp waffle'ları yiyorlarmış. Zaten hep en kötü anneler. Anneler yumurta yedirecek, anneler sebzesini yedirecek, anne asla cips yedirmez, anne şunu yapıyorsa. Baba evinde, anneanne evinde bunlar havalarda uçuşuyor. Partiler, abur cubur partileri devam ediyormuş. Ben de çok seviniyorum. Ayda biri yiyor benim çocuklarım abur cubur diyor. Ya öyle bir şey mümkün mü ya? Ya senin hiç mi kafan yok ya? Öyle bir şey olabilir mi? Anneannemiz her zaman olduğu gibi annem. Dedim ki anne hemen bir waffle makinesi alıyoruz dedim. Annem de gitmiş waffle makinesi almış. Geçen gün yaptık. Waffle'ları yaptık. Poşete koyduk, pikniğe gittik. O piknikte o waffle'ların hepsinin üstüne çikolata ezmesi, sarelle, fındık ezmesi, üstüne çilekleri de koydum. Böyle hazırladım, verdim, çocuklara yediler. Yediler yani, yiyecekler, yapacak bir şey yok. Ay şu çok tatlı, annem, tabii ki yine annem. Bu mutfakta gördüğünüz birçok şeyi dekorasyon hariç annem aldı. Yani çok enteresan zevkleri olan, anneler bilirler ve mutfağa ilgisi olanlar aslında. Gerçekten beni şaşırtıyor ve desen ki mesela bunu nereden aldın Çağla? Hayır onu kesin annem almıştır senin bu ne dediğini. Bu da onlardan bir tanesi. Eminim ki birçok kadın evinde vardır. Ben sonradan görme olduğum için çok net söylüyorum. Var olduğunu biliyordum ama hayır, evimde kullanabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyordum ama işte çocuk falan da olunca kullanabiliyorsunuz aslında. Onlarla beraber eğlenceli yemek yaparken veya işte bir şeyler hazırlarken farklı dişleri olan hem rende gibi hem de kesici alet gibi böyle 3 tane farklı parçası var. Buraya salatalığı koyuyorsunuz, çeviriyorsunuz ve bu taraftan spagetti gibi, işte tırtıklı gibi vesaire gibi çıkıyor. Bu da bizim en yeni oyuncağımız oldu. Ama çocukları tek başına kullandırmayın çünkü oldukça keskin. Evet, bakayım neresi kaldı? Burada bir şeyimiz yok. Bildiğimiz kahve makineleri. Yine buranın dekorasyonu da aynı şekilde Yasmine Home'a ait. Şu yukarıda gördükleriniz, buradaki hazırlanan her şey. Dolayısıyla ben kendim çok mutlu oldum. Hem 1000 kere de sevgili Çiğdem'e, Yasmine Home'a ve Yasmine Mimarlığa çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zevkli, bu kadar keyifli, bu kadar eziyet haline gelmeden ancak bir mutfak böyle hazırlanabilirdi. Hayranlıkla içinde yaşıyoruz onların sayesinde. Sizler de beğendiyseniz çok sevinirim. Çünkü bu mutfağın yapım aşamasını en başından beri sizlerle beraber paylaşıyordum. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hoşça kalın. Bugün artık mutfağın son aşaması aksesuarlandırmaya geçtik. Son dokunuşlarla mutfağı bitiriyoruz.
Evet, aksesuarlar geldi. Artık bitirdik. Son süsleyeceğiz mutfağı ve kullanıma hazır hale gelecek. Bunlar daha modern, daha şık, modern ve şık ürünler seçtim. Mutfak olduğu için mavilerden gitmek istedim. Siyahlar ve mavileri kombinledim. Umarım güzel olur. Bittiğinde de paylaşacağız inşallah.